Herkese merhaba. Yemek tarifleri veren bir kanalda bir yemek tarifinin bu şekilde girişi sizi şaşırtmış olabilir. Fakat şaşırtmasın. Anlatacağım fakat öncesinde sizi bu hayattaki en büyük sırdaşımla tanıştırayım. Aşağı yukarı kendisi 10 yıldır bana eşlik ediyor ve ne söylesem dinliyor. Sorgusuzca, sualsizce, hiç yargılamadan beni dinledi hep. Benim sırdaşımdır. Fakat bugün yapacağımız yemek özelinde de onu konuk almasaydım eğer, onu buraya davet etmeseydim de olmazdı. Bugün yapacağımız yemek kimi yerlerde Buhara pilavı, kimi yerlerde Selçuklu pilavı, çoğunlukla da Mevlevi pilavı olarak anılıyor. Fakat gerçek ismi haseten lokma. Haseten lokma dilimize Arapçadan geçmiş ama özel yemek, ayrıcalıklı yemek gibi çevirebiliriz. Ve Mevlevi mutfağının imza yemeklerinden biri. Söz konusu Mevlevilik ve Mevlana olunca da ney de onun kaçınılmaz bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Ben de bugün hem sırdaşımla sizi tanıştırmak istedim hem de bu yemekle örtüşeceğini düşündüğüm için birlikte bir video yapalım dedim. İsterseniz lafı fazla uzatmadan bu çok güzel yemeği, bu has yemeği, bu haseten lokmayı yapmak üzere mutfağa geçelim. Malzemelerimizle başlayalım. Burada bir gece önceden suda bekletip sonra haşlayıp suyunu süzdüğüm nohut var. Aşağı yukarı 1,5 su bardağı kadar. Sonra 2 bardak pirinç var. Bunları tuzlu suda bekleteceğim. Sonrasında 2 tane tavuk budum var. Bunları haşlayacağım. Hem sularını kullanacağım pilavda. Bugün bir pilav yapacağız söylediğim gibi. Burada 1-1,5 avuç kadar miktarı size kalmış badem var. Bunlar çiğ badem. Ben önce onları böyle sıcak suya koydum. Kabuklarını soyacağım çünkü pilava katarken. Kabuklarının kolay soyulabilmesi için sıcak suya koydum. Böyle beklettim. Onların kabuklarını soyacağım. Sonra burada bir çorba kaşığı kadar kuş üzümü var. Onu da sıcak suya koydum. Şu anda bekliyor. Sonrasında burada yemeklikten birazcık daha iri doğradığım soğanlar. Çünkü çok kaybolmasını istemiyoruz özellikle bu tarifte. Küp küp ama yemeklikten birazcık daha iri doğradığım soğanlar var. Sonrasında burada yine ince ince doğradığım havuçlar var. İçine baharatlar katacağım. Baharatları özellikle göstermiyorum. Siz ne isterseniz koyabilirsiniz. Ama olmazsa olmaz birkaç baharatımız var. Tarçın gibi, çok az kimyon gibi. Onları katarken zaten göstereceğim. Önce tavuklarımı haşlayarak başlıyorum. Tavukları şöyle bir tencereye alıyorum. Üzerlerini geçecek kadar su ekliyorum. Ocağın altını yüksek ateşte açıyorum. Tavukları burada 40-45 dakika kadar haşlayacağım. Evet, tavuklar çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi onları kenara alacağım soğutmak için. Sonrasında derilerinden ve kemiklerinden ayıracağım. Suyunu da tabii ki başta söylediğim gibi pilavda kullanacağım. Şimdi bir pilav tenceresini ocağa alıyorum. Altını yakıyorum yüksek ateşte. 1,5 çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Yağ kızdıktan sonra önce soğanları ekliyorum. Ve onları kavuruyorum. Çok fazla öldürmeyeceğim. Kendilerini biraz salmalarını istiyorum sadece. Çünkü yemeğin içinde birazcık da gözüksünler istiyorum. O yüzden zaten bu şekilde biraz iri doğradık. Soğanlar hafif kendini salınca hemen havuçları ekliyorum ve karıştırıyorum. Havuçlarla da çok güzel bir şekilde kavuruyorum.
Havuçlarla bir iki dakika kavurduktan sonra hemen soymuş olduğum bademleri ekliyorum. Onlarla tekrar çeviriyorum. Bir dakika kadar da böyle kavuracağım. Bademlerle birlikte de bir iki dakika kavurduktan sonra hemen tuzlu suda bekletip suyunu süzmüş olduğum pirinçleri ekliyorum. Ve hepsini bir arada kavuruyorum. Pirinçler de güzelce şeffaflaştıktan sonra içerisine nohutları ekliyorum. İrice ayırmış olduğum tavuk etlerini ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tavuk eti ve nohutlar zaten haşlanmış oldukları için onların kavrulmasıyla çok vakit kaybetmeyeceğim. Bu noktada sıcak suda beklettiğim kuş üzümlerini ekliyorum. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber, yarım çay kaşığı kadar kimyon ve yarım çay kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Onları güzelce karıştırıyorum. Hepsi güzelce karıştıktan sonra üzerini geçecek kadar haşlamış olduğum tavuğun suyunu ekliyorum. Son defa karıştırıyorum. Ocağın altını en kısık haline alıyorum. Üzerini kapatıyorum. Ve kısık ateşte pilavım oluşana kadar pişireceğim. Üzerine şöyle bir havlu peçete kapatarak dinlendirmiş olduğum yemeğimi muhteşem gözüküyor. Artık servis edebilirim. Bu çok çeşitli malzemelerden oluşmuş. Hem sade hem lezzet açısından da çok zengin yemeğimi de servis ediyorum. Umarım beğenerek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.